Merhaba arkadaşlar, ben Elif Premlise. Bebeğim Örgülerim örgü kanalıma yeniden hoş geldiniz. Yeni sezonda sizlerle birlikteyiz. Güzel bir kombin çalışmasıyla beraber bu sezona başlayacağız arkadaşlar. Modelimi Instagram'dan takip eden arkadaşlar zaten tanıyorlardır. Sosyal medyada, internet ortamında benimle birlikte tanınmış bir model çalışması, ekoseli takım çalışması. Ben bu çalışmayı arkadaşlar, şu görmüş olduğunuz takımı tam bir yaş büyüklüğünde ördüm. İkinci bir takım çalışması yapacağım ve bunu da 0-3 ay çalışacağım. Hem 0-3 ay hem de 1 yaş sayılarını örerken sizinle beraber paylaşacağım. İstediğiniz büyüklükte örebileceğiniz çok kolay bir model çalışması ve çok ayrıntılı anlatacağım. Benimle birlikte hiç örgü bilmeyen, sonrasında çok güzel örgüler ören bir sürü arkadaşımız var. Hatta bunlar örgü sayfaları açtılar ve satış yapmaktalar. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz takımım böyle bere, patik, yelek ve hırkadan oluşmakta. Evet, bakın. Yelek ve hırka. Şimdi bunlar 1 yaş büyüklüğünde. Biz 0-3 ay olarak önce yelekten başlayarak takımımızı öreceğiz. Hemen şunları kaldıralım ve örmeye başlayalım. İp olarak Alize Baby bez kullanıyorum arkadaşlar. 240 metre uzunluğunda, anti peeling özelliği olan ve ip karışımında bambu olan güzel bir bebek örgü ipidir. Bu kırık beyaz bir renk. Renk numarası 55. Evet, şiş olarak da eğer eliniz sıkıysa 4 milimetre, eliniz bolsa 3,5 milimetre örgü şişi kullanabilirsiniz. Ben görmüş olduğunuz gibi bir misinalı şişle öreceğim ama misinalı şişle örmek zorunda değilsiniz. Gerçi bu modeli anlatırken kolları dikişsiz anlatacağım. Yani misinalı şişle örmek isteyen arkadaşlar misinalı şişle örebilirler ya da kol çalışmalarında dikiş uygulayabilirler. Benim şiş numaram 3.75. Bu numarayı size söylemiyorum çünkü her yerde bulunmuyor. Dediğim gibi eli bol olan arkadaşlar 3,5, eli sıkı olan arkadaşlar da 4 milimetre örgü şişi ile örebilirler. Evet, başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi 0-3 ay için 63 ilmek şişime atıyorum. Klasik ilmek atma tekniğiyle başlıyorum. Ben ilmekleri şöyle örerek atıyorum. Eğer sizin alışkın olduğunuz bir ilmek atma şekli varsa öyle atabilirsiniz. Değilse bakın benim yaptığım gibi baş parmağınıza ipi dolayıp örerek ilmeklerinizi atabilirsiniz. Evet, tam 63 ilmek şişimizi atalım ve örmeye başlayalım. Evet, tam 63 ilmek şişime attım ve şimdi yaka çalışmam için haroşa örgü örmeye başlıyorum. Hiç bilmeyenler için haroşa örgü nasıl yapılır hemen söylüyorum. Bakın, ilk ilmek ilk sıramız olduğu için batarak düz örgüyle örüyorum. 2 sıra, yani hem önde hem arkada düz örgü ördüğümüzde biz bir diş haroşa örgü elde etmiş oluyoruz. Bakın, hep düz örgülerle beraber örüyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım.
Evet, sıramı tamamladım. Burası ilk ön sıramdı. Şimdi arka sırada yine düz örgü ördüğümde haroşa dişim oluşacak. Artık ilk ilmekleri boş alıyoruz ve sonra yine düz örgülerle arka sırayı da örüyoruz. Ve bizim haroşa dişimiz oluşmuş oluyor. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde tam 4 diş haroşa örgü olana kadar ilmeklerimizi örelim. Sonra roba ayrımıyla beraber ilmek sayımızı artırarak ön beden, arka beden ve kolları örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, toplamda 1 2 3 4 diş, arka tarafta da 1 2 3 4 diş haroşa örgümü ördüm. Yaka lastiğimiz bitti. Şimdi roba kısmımızın ayrımlarını yapacağız. Yani bu var olan ilmeklerimizi ön bedenler, kollar ve arka beden olarak ayıracağız. Ve aynı zamanda şimdi ilk iliğimizi açacağız. Hemen başlayalım. 1 2 3 4 ilmek ördükten sonra şöyle şişime ipimi doluyorum. Sıradaki 2 ilmeği bakın bu şekilde birlikte örüyorum. 2 4 6 bir ilmek daha ördüğümde 7 ilmekten oluşan ilik düğme kısmım oluşmuş oluyor. Örgümüzün ilk 7 ve son 7 ilmeği hep haroşa örgü olacak. Buralar bizim ilik ve düğme kısmımız olacak. Kenar patlarımız. Şimdi bedenleri ayıracağız demiştik. 7 ilmek ördükten sonra 5 ilmek daha öreceğim. Toplamda 12 ilmek benim ön bedenimin ilmek sayısı olacak. Devam ediyorum. 8, 9, 10, 11, 12. İlk 7 ve son 7 haroşa, aralar önlerde düz, arkalarda ters örülecek. Şimdi ben hep videolarımda ayraç kullanırım. Ve size derim ki eğer ayracınız yoksa renkli iplerden ayraç yapabilirsiniz. Ben bugün öyle yaptım. Size eşlik ediyorum. Şimdi bu ayraçları kullanacağız. 12 ilmeği ördük. Robamızı artırarak büyüteceğiz. O yüzden bir gizli artırma yapıyorum. Şu ayracımı takıyorum. Roba ayrımında 2 düz ilmeğimiz var. 1 2 ilmeğimi örüyorum. Tekrar bir ayraç daha takıyorum. Buralarda artırma yapacağız. Oraları işaretliyoruz ki karıştırmayalım. Şimdi ön beden bitti. Roba ayrımı için 2 ilmek ördük. Kolumuza başlayacağız. Hemen bir gizli artırma yapıyoruz. Ve kolum için 7 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek ördüm. Hemen bir gizli artırma yapıyorum. Yine alıyorum bir ayracımı. Hemen buraya takıyorum. Roba ayrımı 2 ilmekti. 1 2 ilmek düz örüyorum. Tekrar ayracımı şişime alıyorum ve bir gizli artırma daha yapıyorum. Önü ördük. Kolun birini ördük. Şimdi arka bedeni örüyoruz. Evet, arka bedene de 17 ilmek bırakacağız arkadaşlar. Artışımızı yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ilmeğimi ördüm. Tekrar
bir gizli artırma yapıyorum. Arka bedenim bitti. Yine roba ayrımı yapacağım. Bir tane ayraç taktım. Roba ayrımında 2 düz ilmeğim var. 1, 2 ördüm. Tekrar ayracımı taktım. Şimdi ikinci kolumu öreceğim. Öncesinde hemen artırmamı yaptım. Birinci kol için 7 ilmek örmüştük. İkinci kolda da 7 ilmek örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kolum bitti. Artırmamı yapıyorum. Ayracımı takıyorum. Roba ayrımı için 1, 2 ilmeğimi ördüm. Son ayracımı da taktım. Toplam 8 tane bunlar. Tekrar bir artırma yaptığımda bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmeğim kaldı. Ön bedenimiz diğer tarafta da 12 ilmekti. Bunun 5 ilmeği düz, 7 ilmeği haroşa olacak şekilde örüp sıramı tamamlıyorum. Haroşa ve düz sıraları özellikle söylüyorum çünkü bazı arkadaşlar ters örgüyle haroşa çalışıyorlar. Onlar karıştırmasın diye. Şimdi örgümüzün arka tarafında var olan ilmekleri ilk 7 ve son 7 ilmeğini haroşa, aradaki ilmekleri ve artırma çalışmalarını ters örgü olarak öreceğiz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek haroşa ördüm. İpi kendime aldım ve son 7 ilmeğe kadar ters örgülerle ilmeklerimi örüp sıramı tamamlıyorum. Bakın gizli artış yaptığım ilmeği de ördüm. Şu ayracımı, şişimi alıyorum. Roba ayrımındaki 2 ilmeği ördüm. Tekrar ayracımı, şişimi alıyorum. Bakın gizli artış yaptığım ilmeğim ve diğerleri. Son 7 ilmeğe kadar ters örgülerle örelim arkadaşlar. Evet, ters örgülerle sıra sonunda 2, 4, 6, 7 ilmek kadar ilmeklerimi ördüm. Şimdi son 7 ilmeğim haroşa örgüydü. Haroşa örgüyle 7 ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. İlk artış çalışmamızı bitirdik. Robamız hep bu şekilde büyüyecek. Bakın tam 2, 4, 6, 8 yerde artırma yaptık. 63 ilmeğimiz vardı. 8 ilmek artırma yaptığımız için şu anda 71 ilmeğimiz oldu. Bir sonraki artışta 78 olacak. Yani her artışta 8 ilmek bizim ilmek sayımız artacak ve bu şekilde robamız büyüyecek. Şimdi ikinci kez artış çalışması yapalım. Bu arada bakın ilk iliğimizde ne kadar güzel oldu. Evet, yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ilik düğme kısmının haroşasını ördüm. Bakın yaptığım artışla beraber 2, 4, 6 ilmek düz ilmeğim oldu. 5 ilmekti. Bir artış yaptık, 6 oldu. Şimdi bu 6 ilmeği örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Roba ayrımının oradayız. Hemen gizli artırmamızı yapıyoruz. Ayracımızı, şişimizi alıyoruz. Roba ayrımının 1, 2 ilmeğini örüyoruz. Yine ayracımızı alıyoruz ve hemen artış yapıyoruz. Bakın bu ilmekli şu ipleri, renkli ipleri gördüğünüzde hemen öncesinde ve hemen sonrasında artış yapıyoruz. Böyle daha kolay anlarsınız. Şimdi kola geldik. Kolda 7 ilmeğimiz vardı. Sağında ve solunda artış yaptığımız için 9 ilmeğimiz oldu. Şimdi bunu örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 ilmeğimi ördüm. Bakın ayracı gördüm. Hemen bir gizli artırma yapıyorum. Sonra roba ayrımının 2 düz ilmeğini örüyorum.
Yine ayracımı alıyorum ve hemen bir gizli artırma daha yapıyorum. Kol bitiyor ve arka bedene geçmiş olduk. Arka bedeninde bir sağında bir solunda artış yapmıştık. 17 ilmeğimiz vardı. Artık burada 19 ilmeğimiz oldu. Onu da örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19. Evet, arka beden bitti. Bakın ayracı gördüm. Hemen bir gizli artırma yaptım. Sonra roba ayrımının 1, 2 ilmeğini ördüm. Ayracı şişimi aldım ve hemen bir gizli artırma yaptım. İkinci kola geldik. 9 ilmeğimiz olmuştu artırmalarla. Yine 9 ilmeği örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmeği ördüm. Hemen bir gizli artırma yaptım. Roba ayrımının 2 ilmeğini örüyorum. Ve tekrar bir gizli artırma yapıyorum. Ve ikinci ön bedendeyim. 13 ilmeğimiz olmuştu artırmalarla beraber. Bu 13 ilmeği örüyoruz. Önce 6 ilmek düz, sonra 7 ilmek haroşa olacak şekilde. Evet, ikinci kez artış çalışmamızı bitirdik. Şimdi örgümüzün arka tarafında yine ilk 7 ve son 7 ilmek haroşa, aradaki ilmekleri ters örgü olarak örelim ve sıramızı tamamlayalım. Bir sonraki artırmada arkadaşlar kısa satır tekniği uygulayacağız. Bunun detaylı anlatımını bir önceki videomda sizlere yapmıştım. Eğer izlediyseniz zaten hemen uygulayacaksınız. Eğer izlemediyseniz de arkadaşlar yine şöyle çok detaylı yakın çekim anlatacağım. Evet, sıramızı tamamlayalım. Evet, yine ters örgülerle son 7 ilmeğim kalana kadar örgümü ördüm. Şimdi son 7 ilmeğimi de haroşa örgü olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Evet, kısa satır uygulayacağız dedik. Kısa satır nedir ve niye uygulanır? Hemen söyleyeyim. Arkadaşlar, eğer bir örgüde yaka düşürme çalışması yapmak istiyorsanız kısa satır çalışılır ve yaka düşürülür. Bir de hemen şöyle yeleğimde göstereyim. Eğer düz örgülerle bir örgü örüyorsanız, bakın, düz örgülerle bir örgü örüyorsanız kenar kısımları haroşa örgüyse, eğer normal bir şekilde örerseniz şuralarda çekme olur. Böyle bura çeker, haroşalı kısım. Bu düz örgülü kısım böyle bol kalır. Aynen şöyle durur. Biz bunun olmasını engellemek için kısa satır tekniği kullanacağız. Bakın, bu örgümde kullandım. Şu anda çalıştığımız modelin bir yaşı bu. Bu örgümde kullandım. Bakın ne kadar düzgün. Düz örgüyle haroşa örgü aynı uzunlukta, hiç çekme ya da potluk yok. Bunun böyle olabilmesi için kısa satır tekniğini kullanacağız. Şimdi kısa satır tekniğini kullanırken arkadaşlar ben her ilikten sonra bir kez olmak kaydıyla kısa satırı kullanıyorum bebek örgülerimde. Örgünün büyüklüğüne göre kısa satırın sırası da değişebilir. Şimdi bizim her ilikten sonra bir sonraki iliğe kadar bir daha çalışmayacağız. Her iki ilik arasında bir tane kısa satır olacak şekilde çalışacağız. İlkini göstereceğim, sonra kendiniz uygulayacaksınız. Şimdi çok kolay bir teknik. Burada amaç nedir? Şuradaki haroşa sayısını bir diş arttıracağız ki şuranın bolluğuyla beraber bu haroşa örgüde dengede olsun.
Şimdi o yüzden önce ilk 7 ilmek haroşamızı örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek haroşamı ördüm. Geliyorum, bakın sıradaki ilmeğim düz örgü. Bir ilmek örüyorum. İlk düz ilmeği örüyorum ve geriye dönüyorum. Sonra tekrar sağdaki şişime bu ilmeği alıyorum ve bakın ipi şöyle arkaya doğru uzatıyorum. Bakın benim bir ilmeğim 2 ilmek görünümünde oldu. Şimdi yine haroşa örgüyle bu 7 ilmeğimi örüyorum. Ne yapmış olduk? Bir diş haroşa örgü fazladan örmüş olduk. Diğer örgümüzden 2 sıra fazla örmüş olduk. Geriye dönüyorum. İlk 7 ilmek haroşamı yine örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bakın. Örüp geriye döndürdüğüm 2 ilmek olan ilmeğim bu. Bunun da geliyorum arkadaşlar. Bakın şöyle 2 ilmeğin arasına. Şöyle girip düz örgü olarak örüyorum. Şöyle bir 2 ilmek öreyim. Bakın. Ne kadar düzgün, hiç belli değil. Geri dönüşümüz hiç belli değil. Kısa satır uyguladık. Fakat bu kullandığımız teknikle beraber çok düzgün oldu. Hiç belli olmayan bir çalışma yaptık. Evet, şimdi hem artış yapacağız bu sıramızda. Kısa satırı çalıştıktan sonra 2, 4, 6, 7 ilmekten sonra 2, 4 ilmek ördük. Burada artık 7 ilmeğimiz oldu düz örgülerde. Yani toplamda 14 ilmeğimiz oldu. Yine bir ilmek artırmış olduk. Hemen bir gizli artırma yapıyorum. Hep aynı şeylerin tekrarını yapıyorum. Bunu son kez gösteriyorum zaten. Roba ayrımının 2 ilmeğini ördüm. Tekrar artış yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek oldu artık. Kollarımız 11 ilmeği ördüm. Artırmamı yaptım. Roba ayrımının 2 ilmeğini ördüm. Tekrar gizli artırmamı yaptım. Şimdi arka beden için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ilmek arka bedenim için ördüm. Tekrar bir gizli artırma. Roba ayrımı için 2 ilmeğimi ördüm. Tekrar bir gizli artırma yaptım ve ikinci kolumu örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tekrar bir gizli artırma. Roba ayrımının 2 ilmeğini örüyorum. Tekrar bir gizli artırma ve ikinci ön bedenimi örüyorum. 7 ilmek düz, 7 ilmek haroşa. Şimdi kısa satırı başlangıçta uyguladık. Burada uyguladık. Aynı çalışmayı burada da yapacağız. Burada nasıl yapacağız onu da göstereceğim. Şimdi 7 ilmek haroşa örgümü örerek sıramı tamamladım ve 3. artışımı da tamamlamış oldum. Bakın her artırmada 8 ilmek örgüm büyüyor ve yeleğimiz şekil almaya başladı. Şimdi burada da kısa satırı çalışacağız. Burada kısa satır örgümüzün arka kısmına ters örgüyle denk geliyor. Hiçbir şey değişmiyor. Bakın nasıl yapıyoruz. Yine ilk 7 ilmeğim haroşa örgü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek haroşamı ördüm.
Sıradaki ilmeğim ters olduğu için ipi kendime aldım ve ilk ilmeği ters olarak ördüm. Geriye döndüm. Kısa satır uygulayacağım. Bakın, ilmeğimi tekrar şişime aldım ve şöyle kendime doğru çektim bu sefer. Haroşa örgü öreceğim için ipi arka tarafa aldım. Bakın, yine 2 ilmek oluştu. Şimdi 7 ilmek haroşamı örerek sıramı tamamlıyorum. Evet. Tekrar geri dönüyoruz. Şimdi kısa satırı burada tamamlayıp artık devam edeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek haroşa örgümü ördüm. Bakın, çift ilmek burada. İpi kendime alıyorum. Şöyle ön taraftan, bakın şuradan şöyle 2 ilmeğin arasına girip şöyle hafif ilmeği gevşetiyorum ki rahat içine girebileyim. Ardından ters örgü örerken ne yapıyoruz? Tersten içeriye giriyoruz ya. 2 ilmeğin birlikte böyle içine giriyoruz. Bakın, bir daha göstereyim. 2 ilmeğin içine girip ters olarak örgümü örüyorum. Şöyle bir 2 ilmek daha öreyim. Bakın, aynı güzellikte tertemiz bir örgü örmüş olduk ve hiç, bakın arkadaşlar, hiç belli olmuyor. Gördünüz mü? İki tarafta da kısa satırı tamamladık. Bir sonraki kısa satır ilik çalışmamızı yine yaptıktan sonra tekrar edeceğiz. Dediğim gibi her ilikten sonra kaç ilik açıyorsak o kadar kısa satır çalışacağız. Şimdi daha fazla robayı anlatmama gerek yok. İlk 7 ilmek haroşa, son 7 ilmek haroşa. Aradaki ilmekler örgümüzün ters tarafı olduğu için ters örgülerle örüp sıramızı tamamlıyoruz. Sonra örgümüzün ön tarafında yine roba artışlarını aynı şekilde yapmaya devam ediyoruz. Önlerde roba artışı yapıyoruz. Arkalarda ilk 7 ve son 7 ilmek haroşa, diğer ilmeklerin tamamını sadece ters örgü olarak örüyoruz. Evet, bu şekilde örgülerimizi örelim. Robamızı biraz büyütelim. İstediğimiz büyüklüğe ulaştığında da artık kolları ayıralım ve örmeye devam edelim. Arkadaşlar, roba artışlarına devam ederek örgümü ördüm. Bakın, şu anda şöyle tuttuğumda tam 9,5 santim uzunluğunda bir örgü örmüş oldum. Şöyle çapraz tuttuğumuzda da 11,5 santim. Kaç kere artırma yaptım hemen söyleyeyim. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmekle başlamıştık. 2, 4, 6, 8, 10, 12 kez artırma yaptım. Bu benim için yeterli bir roba büyüklüğü. Çünkü 0-3 ay büyüklüğünde bir çalışma yapacağız. İkinci kez ilik çalışması ve yine ikinci kez kısa satır çalışması uyguladım. 2 ilik arasındaki haroşa sıram 2, 4, 6, 8, 10 diş haroşa sırası arkadaşlar. Şimdi yeleğimizin kolunu ayıracağız ve örgümüze devam edeceğiz. Örgümün düz tarafında 2, 7 ilmeğim haroşa, diğer ilmeklerim düz olacak şekilde örgümü örüyorum. ...24 ilmeğim var burada. 24 ilmeğimin tamamını ördüm. Bakın, şimdi roba ayrımında 2 tane ilmeğimiz var. Bunun birini ön bedene, birini de kola ilave ediyorum. Şimdi
ön beden bitti. Tam 25 ilmek oldu. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. Şimdi kolumuzun ilmeklerini örmeye başlıyoruz. Burada kol lastiği yapacağız. Var olan ilmekleri hep haroşa örgü olarak öreceğiz. Diğer roba ayrımının olduğu yere kadar kolumdaki ilmekleri haroşa örgü olarak örüyorum. Yine roba ayrımının olduğu yere geldim. Burada 2 tane roba ayrımı için ilmeğimiz var. Yine bunun bir tanesini kola, bir tanesini arka bedene bırakıyorum. Şimdi kolumuzun ilmeklerini ördük. Bu bıraktığımız ilmeklerle beraber 33 ilmeğimizin olması lazım. Bir kontrol edeyim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33. Evet, 33 tane ilmeğimi haroşa örgü olarak öreceğim. Önce kol lastiğimi öreceğim. Kolumun birini bitireceğim. Sonra aynı çalışmayı ikinci koluma uygulayacağım. Evet, örgümün arka tarafında yine haroşa örgülerle beraber 33 ilmeğimi örüyorum. Evet, ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Bakın ilk diş haroşa örgüm oldu. Tekrar var olan ilmekleri haroşa örgü olarak örüyorum. Sadece kol ilmeklerimi örüyorum. 33 ilmeğim var ve bu 33 ilmeği haroşa örgü olarak örüyorum. İstediğim kol lastiğine erişene kadar. 4 dişte bitirmiş olacağım arkadaşlar. Bu şekilde örelim. Evet, bakın tam 3 diş haroşa boyunca ördüm. Örgümün düz tarafında yine haroşa örgülerle 33 ilmeğimi ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi örgümüzün arka tarafında haroşa örgümüzü örerken aynı zamanda artık kolumuzu keseceğiz. Nasıl yapacağım? Yine ilk ilmeği boşaldım. İkinci ilmeği haroşa ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Bir kesim yaptım. Sıradaki ilmeği ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. 2 tane kestim. Sıradakini ördüm. Arkadakini üzerinden geçirdim. Bu şekilde bütün ilmekleri keselim. Keserken de sıkı bir örgü ve sıkı bir kesim yapmamaya arkadaşlar dikkat edelim. Eğer sıkı keserseniz daracık bir kol kısmı olur. Bu lastik çok sıkı olur, hiç esnemez ve bebeğin giyip çıkarması çok zor olur. O yüzden mümkün olduğu kadar bakın bolca örüp öyle kesiyorum. Bolca örüp öyle kesiyorum. Evet, 33 ilmeğin tamamını bu şekilde keselim ve ilk kolumuzu bitirelim. Evet, bütün ilmeklerimi kestim. Bakın bu da son ilmeğim. Ördüğüm arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Bakın esnek bir kol lastiğiyle örgümü örmüş oldum. Şurada son kesim yaptığım ilmeğim var. Ben ip kesip bağlamayı sevmediğim için
ipimi yürüteceğim hiç kesim yapmadan. Aşağıya ipimi taşıyacağım. Bakın ilmek burada. Şöyle kolu birleştirdim. Bakın şurayı tığ yardımıyla geliyorum. Diğer taraftaki haroşa dişimin şöyle arasına giriyorum. Şu ilmeğimi bunun arasından geçirdiğim bir zincirle sabitledim. Şimdi bakın sıradaki haroşa dişi ve diğer taraftaki haroşa dişi. Şöyle kaydırıyorum. Bu ilmeği de bol tutun arkadaşlar. Bu da toplamaz. Şimdi geldik sıradaki ve sıradaki haroşa dişlerinin bakın bir taraftan bir diğer taraftan yine girdim, yine kaydırdım. Son bir haroşa dişim kaldı. 4 dişti zaten. Bunun da her ikisine girdim ve her ikisinin arasından kaydırdım. Bakın birleşti, gördünüz mü? Şimdi bu ilmeği şu ön bedendeki ilmeklerin olduğu şişime alıyorum. Bakın. Ve geliyorum. Burada arka beden ilmeklerim var. Bu arka bedendeki ilmekleri örmeye başlıyorum. Arka bedenin ilmeklerinin tamamını öreceğim. İkinci kola geçeceğim. İkinci kolda da yine aynı çalışmayı yapacağım arkadaşlar. Böylece hem kollarımızı kesmiş hem de ön bedeni arka bedeni birleştirip kolu ayırmış oluyoruz. Evet, arka bedenin ilmeklerini ördüm. Roba ayrımının olduğu yere geldim. Yine roba ayrımının 2 düz ilmeğinin birini arka bedene bıraktım. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ilmek ördüğümde bakın yine roba ayrımının 2 ilmeği, biri kolda, biri ön bedende kalacak şekilde örmüş olduk. Artık ikinci kolun kol lastiğini örüyoruz. Haroşa örgülerle beraber 33 ilmeğimizi diğer kolumuzda yaptığımız gibi 4 diş haroşaya tamamlayarak keselim. Sonra birleştirme yaptığım şekilde birleştirelim ve devam edelim. Evet, ikinci kolu da 4 diş haroşaya tamamladım. Esnek bir kesimle kestim. Yine tığ ile kaydırdım
Ve geldim. Arka bedendeki ilmeklerimin olduğu şişe ilmeğimi taktım. Artık son bir ön bedenim kaldı. Bu ön bedendeki ilmeklerimi örüp sıramı tamamlıyorum. Evet, son 7 ilmeğim haroşa örgü. Onu da ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi bir bakalım ne yapmışız. Bakın. Robamız bitti. Kollarımız birleşti. Ön ve arka bedeni de bu şekilde birleştirmiş olduk. Birkaç sıra ördükten sonra size tekrar detaylı ölçü vereceğim. En boy ölçüsü. Şimdi örgümüzün arka tarafında var olan ilmeklerin ilk 7 ve son 7 ilmek haroşa, diğer ilmekler ters örgü olarak örelim. Şimdi şu kol altını göstermek istiyorum. Bazen açıklık olabiliyor. Tam karşılıklı hiza aldık, birleştirdik ama düz örgüyle o kol bantı arasında bir boşluk olabiliyor. Eğer varsa onu nasıl düzelteceğimizi de göstereceğim. 2, 4, 6, 7 ilmek haroşadan sonra ters örgülerle beraber ilmeklerimi örüyorum. Şimdi tam kol altının olduğu yere geldik. Bakın burayı birleştirdim. Hiç sorun yok. Şimdi diğer tarafa da bakalım. Birleştirince sorun var mı yok mu? Bakın burada sorun var. Gördünüz mü? Şimdi bunu nasıl telafi edebiliriz? Hemen onu göstereceğim size. Geliyorum. Tam şuradaki ilmeğin içerisine giriyorum. Yani oradan ilmek çıkartıyorum. Ve örüyorum. Oradaki boşluğu kapattım. İlmek sayım orada bir tane arttı. Aynı şeyi diğer kol altında yapacağım. Bakın kapandı. Gördünüz mü ne kadar düzgün oldu. Şimdi diğer kol altına kadar da örelim. Orada da bir ilmek arttıralım. Evet, geldim. Bakın yine aynı yerde diğer tarafta da açıklık var. Yine bakın girdim. İlmeği yukarıya aldım. Ve ört. Buradaki açıklığı da kapattım. Şimdi ne yapmış olduk arkadaşlar? Kolları birleştirirken kaydırma yaptık. 2 ilmek o şekilde kol altımızda artma olmuş oldu. Sonra bu geri dönüşü yaparken arka sırada boşluğu kapatmak için de 2 ilmek artırdık. Toplamda 4 ilmek artırmış olduk örgümüzde. Evet, ters örgülerim bitti. Şimdi haroşa örgülerle beraber sıramı tamamladım. Evet, yapmamız gereken her şeyi yaptık. Şimdi kaç ilmeğim var hemen sayıp söyleyeyim. Siz de kontrol edin. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80,
82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 97 ilmekten oluşan artık bir örgümüz var ve hep artık aynı sayılarda örmeye devam edeceğiz. Bundan sonra 10 diş haroşa arayla ilik açacağız ve her iki ilik arasında bir kısa satır uygulayacağız. Şimdi size şu anki ölçüleri vereyim. Bakın şöyle yakadan tuttuğumda tam 10 santim uzunluğunda, şöyle 9,5-10 santim arası. Şuradan roba artışlarının olduğu yerden tuttuğumda da 11,5-12 santim arası. Şu kolumun genişliği 8,5 santim. Şu arka ortadan buraya yine 11,5 santim. Bizim için önemli olan şu ölçü. Bunu da vermek aslında şu an çok sağlıklı değil ama 25 santim. Bunu çünkü birkaç sıra ördükten sonra net bir ölçü verilir. Yani 0-3 aya uygun büyüklükte bir çalışma yapmış olduk. Evet, dediğim gibi 10 diş haroşa arayla ilik açmaya devam edelim. Ve her ilik arasında bir kısa satır uygulayalım. Bu şekilde bedeni örelim. Sonra lastik çalışmasıyla ve kesim çalışmasıyla yeleğimizi artık bitirelim. Evet arkadaşlar, kol ayrımından sonra var olan ilmeklerimi beraber örmeye devam ettim ve 10 diş haroşa arayla iliklerimi açtım. Toplamda 4 ilik çalışmam oldu ve her ilik arasında bir kısa satır tekniği uyguladım. Son ilik çalışmamdan bakın sonra artık etek lastiğine geçtim ve bütün ilmeklerimi haroşa örgü olarak ördüm. Tıpkı kolda yapmış olduğum gibi 3 diş haroşayı ördükten sonra 4. diş haroşa örgüde ilmeklerimi kesmeye başladım. Şöyle az bir ilmeğim kaldı. Kalanları birlikte keselim. Ne yapıyorduk? Sıradaki ilmeği örüyorduk. Arkadaki ilmeği üzerinden geçiriyorduk. Sıradaki ilmeği örüyorum. Arkadaki ilmeği üzerinden geçiriyorum. Bu şekilde ilmeklerimin tamamını örerek kesiyorum. Bakın son ilmeğim kaldı. Onu da şöyle örüyorum. Ve ipimi biraz uzun bırakacak şekilde kesiyorum. Arkadaşlar, yarım yumaktan biraz fazla kadar ip kullandık. Yani ortalama yarım yumak ip kullandık. Şimdi bakın, tığımın yardımıyla bu kesmiş olduğum ipimi de örgümün içerisinden yürütüp gizliyorum. Şu haroşa dişlerin arasından batınca çok rahat oluyor. Şöyle tekrar aşağıya doğru da yürütünce bakın ne kadar düzgün oldu. Şimdi 0-3 ay büyüklüğünde bir çalışma dedik. Düğmelerimi de yine tam iliklerimin karşılığında olacak şekilde 10 diş haroşa arayla diktim. Şimdi iliklerimizi de kapatalım. Bakın ne kadar güzel oldu. Şimdi işleme çalışmasına geçeceğiz arkadaşlar. İşleme yaparken bize bir adet böyle işlemeye uygun, ucu sivri olmayan, küt olan işlemeye uygun bir iğne lazım. Yine işleme yaparken Alize'nin Baby Best
ipini kullanacağım. Mavi olan ipimin renk numarası 40. Lacivert olanında 58. Evet, lacivertle başlayacağım. Şöyle uzunca bir lacivert ip kestim. Ve şimdi iğnemize geçirerek başlayalım. Evet, gördüğünüz gibi bayağı uzun tuttum ipimi. Çünkü işleme yaparken bazen ip yetmiyor ve eklemek zorunda kalıyoruz. Bunun olmaması için mümkün olduğu kadar ipimi uzun tutuyorum. Evet, bakın düğüm attım birkaç kez. İşleme yaparken örgünün içinden geçmesin diye, arka tarafta tutunsun diye. Evet, şimdi başlayalım. Şimdi bu tür işlemeler yaparken arkadaşlar, örgümüzün eninin ve boyunun büyüklüğü bizim için önemli. Örgümüzün eni ne kadarsa ekose çalışmayı ona göre ayarlıyoruz. Şimdi benim küçücük bir yeleğim var ve küçücük bir ekose çalışması yapacağım. Bakın, haroşa çalışmalarım bitti şurada. Sonra düz örgülerin hemen altındaki haroşalardan sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Bu benim için oldukça uygun. Bakın, şöyle bir mesafe, zaten kol altı da şöyle geliyor. Evet, bakın tam burada haroşa dişinin hemen üstündeki düz ilmeğin arasına şöyle girdim ve bir daha kontrol edelim, yanlışlık olmasın. 1 2 3 4 5 6 7. Evet, doğru, bir yanlışlık yapmadık. Şimdi işlemeye başlayalım. Bakın arkadaşlar, şimdi çıkış yapmış olduğum yuvam burası. Onun bir üstüne atlıyorum. Hemen üstündeki ilmeğin şöyle sağından girip solundan çıkıyorum. Şu biraz yakınlaştırayım. Bakın. Sonra başlangıç noktama tekrar iğnemi gönderiyorum. Bakın, ilk V çalışmam, ilk işlemem oldu. Bunu şimdi şöyle yana doğru her bir ilmeğe kaydırarak aynı şeyi yapmaya devam edeceğim. Bakın, hemen üstteki ilmek bu. Bunun yanındaki ilmeğe batıyorum. Yine hemen üstündeki ilmeği atlıyorum. Onun üstündeki ilmeğin sağından girip solundan çıkıyorum ve yine başlangıç noktama batıyorum. İkinci V çalışmamı yaptım. Yine bakın, hemen üstündeki ilmeğin hemen sağındaki ilmek, ona batıyorum. Artık çıkış noktam bu. Üçüncü çalışmamı burada yapacağım. Yine üzerindeki ilmeği atlıyorum. Onun üzerindekinin sağından girip solundan çıkıyorum. Bu şekilde bakın, artık anlamışsınızdır. Hep bir ilmek yana kayarak bu şekilde işliyorum. Toplamda 7 tane işleyeceğim bu şekilde. Bir, iki, üç, dört, beş, 6 ve bu 7. Bakın. 7. kez aynı çalışmayı yaptım. Başlangıç noktama batarak bitirdim. 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi baklava diliminin bir tarafını yaptık. Tekrar baklava dilimimizi kapatacağız. Yani bakın, üstteki ilmek bu. Bu kez sola kayacağız. Hemen solundaki ilk ilmeğin içerisinden çıkıyorum.
Yine bakın ilmeğim burada. Onun bir üstündeki ilmeğe batarak işliyorum. Evet, 7 tane de böyle çalışacağız. Şurada ipin fazlası var, onu alalım. Evet, devam ediyoruz. Kaç oldu? 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ve son bir tane daha yaptığımızda aşağıdaki baklava diliminin bakın ilk işlemesiyle aynı hizada oldu. Şimdi devam edeceğiz. Şu kenar kısmına kadar bunu 13'e tamamlayacağız. 7 bizim tam orta noktamız. Şimdi devam ederek ilerleyelim. Hep aynı şeylerin tekrarını yapıyorum. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve bununla beraber 13 olacak şekilde tamamladık. Artık geriye döneceğiz. Şimdi şöyle devam edeceğiz. Bakın. Hemen sağ tarafa kaydırdım ve yine işlemimi sağ taraftan yapmaya devam ediyorum. Aynı şeylerin tekrarı. 1 2 3 4 oldu. 5 6 7. Biz nakış işlemimizi 7 üzerine kurduk. O yüzden bizim için esas olan 7. 1 2 3 4 5 6 7. 7'ye tamamladık. Mesafemiz var. O yüzden tekrar sağa kaydırarak devam ediyoruz. Son bir tane daha kaldı ve artık bunu da yapınca buradaki işim bitmiş oluyor. Evet bakın, başlangıç noktasına battım ve tamamladım. Son çalışmamda 1 2 3 4 tane V çalışması yapmış oldum. İpim arttı. İpim yetti, güzel oldu. Şimdi burada düğüm yapacağız arkadaşlar. Nakışı bozmadan şöyle sağlamca düğüm yapmamız lazım. Bu düğümün böyle çok kabarık, kötü bir düğüm olmasını hem engelleyeceğiz hem de aynı zamanda sağlam bir düğüm olması lazım ki yaptığımız işleme sökülmesin. Evet, bitti. Şimdi bu ipim kısa, yine uzun bir lacivert ip takacağım. Bakın arka kısmımız bile ne kadar güzel. Evet, şimdi yine düğümümüzü atalım. Evet, fazlasını alalım ve başlayalım. Şimdi ne yaptık? Baklava dilimini böyle çalıştık. Şimdi de
şöyle sağdan sola doğru çalışıp artık kapatacağız. Bakın, bu işlemeyi yaptıktan sonra ne yapıyorduk? Üstteki ilmeğin hemen yanındaki ilmeğe batıyorduk. Şimdi başlangıcımızda da öyle yaptık. Sonra bir ilmek atlıyorduk. Sıradaki ilmeğin sağından girip solundan çıkıyorduk ve tekrar başladığımız noktaya batıyorduk ve sonra sola doğru kayarak işlemeye devam ediyoruz. Aynı şeylerin tekrarını yapıyoruz. Bir tane daha yapınca 7 olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bizim sayımız 7. 7'yi yaptım. Tekrar sağa doğru kayarak bakın işlemeye devam ediyorum. Şimdi biraz hızlıca. Eğer işleme hızım size hızlı geliyorsa arkadaşlar, sağ üst köşede hemen 3 noktadan oluşan bir simge var. Onu tıklayın ve oynatma hızını yavaşlatın arkadaşlar. İstediğiniz kadar yavaşlatabiliyorsunuz. Evet, şimdi bakın tam bir önceki işlememizin olduğu yere kadar geldim. Saydığımda 1, 2, 3, 4, 5 şu tamamlayacağımla 6 tane işlemem olacak. 7.'si bu. Dolayısıyla bunu atlıyorum. Sanki bunu yapmışım gibi. Geliyorum bakın. Onun yanındaki ilmek ve onun bir üstündeki ilmeğin arasından girerek bakın baklava dilimimi tamamlıyorum. Devam ediyorum aynı şekilde. Yine şöyle hızlıca. Yine 7 tane çalışacağım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7.'yi de buraya yapıyorum ve bitiyor. Evet. Şimdi devam ediyorum yukarıya doğru. Bakın burayla birleşecek. Yine aynı şeyi yapıyorum. Değişen hiçbir şey yok. Hep aynı sırayı takip ediyorum. Bakın burada da birleşti ve işleme çalışmamın lacivert olan kısmını böylece tamamlamış oldum. Evet, yine şimdi bu arkada şöyle düzgünce bir düğüm yapalım. Açılmasını engellemek için tekrar üzerine düğüm yapalım. Evet, bu bitti. Şimdi diğer tarafta da aynı şeyi yapacaksınız arkadaşlar. Değişen bir şey yok. Yine şuradan 7 tane sayacaksınız ve 7'yi takip ederek yapacaksınız.
Şimdi biz açık mavi ipimizle beraber bu tarafı tamamlayalım. Yine uzunca ipimi iğneme geçiriyorum ve başlıyoruz. Evet, başlayalım. Şimdi arkadaşlar, nereden başlayalım? Şuradan başlayalım. Bakın, bizim lacivert çalışmamızı yaptığımız şu 7. V çalışmamızın olduğu ilmeği takip ediyoruz. Bakın, burası bizim giriş noktamız, burası. Buradan giriyoruz ve aynı şeyleri yapıyoruz. Bakın, bir üstteki ilmeği atlıyorum, onun üstündeki ilmeğin sağından girip solundan çıkıyorum. Sonra başlangıç noktama batıyorum, bir yandan çıkıyorum. Bakın, bu şekilde. Bakın, yine geldik, lacivert yapıyormuş gibi kabul ettik, sanki oradaymışız gibi. Hemen sonraki ilmeğin yanına kaydırdım ve devam ediyorum. Tekrar hep aynı şeylerin tekrar. Şuraya kadar bir gelelim. Evet, bakın, hemen yine lacivertli kısmı atladım ve üstüne devam ediyorum. Geldim. Bakın, burada artık son V çalışmamı yaptım. 1 2 3 tane. Tekrar sağa doğru kayarak devam ediyorum. Bakın, geldim, hemen atladım sıradakine ve devam ediyorum. Bu şekilde ilerleyelim biraz. Evet, bakın, 1 2 3 4 5 tane çalışma yaptım. Artık gidecek yerim yok. Demek ki nakış çalışmamın bu taraftaki kısmı bitmiş oldu. Yine düğümleyerek keselim ve diğer tarafı da aynı şekilde çalışalım. Evet, şimdi aynı çalışmayı buradan yapacağız arkadaşlar. Bakın, buradaki ilmeği hiza alıyoruz. Bakın, şuradaki ilmeği hiza alıyoruz ve buradan ilk çıkışımızı yapıyoruz. Bakın, hemen ilk V'den başlayalım. Birinciyi çalıştım, ikinci hemen yandaki ilmeğin bir üst. Sonra devam ediyoruz. Bakın, geliyorum, sıra takip ediyorum, bir sonraki V çalışmamı buradan yapıyorum. Bakın, burada da yine atlıyorum, sıradaki V çalışmamın yuvasına giriyorum. Bakın, artık şekillenmeye başladı. Gördünüz mü ne kadar güzel oluyor.
Evet, böyle hızlıca devam edelim. Şimdi geliyoruz sıradakine, atlıyoruz ve devam ediyoruz. Bir tane daha yapınca burayı da tamamlamış oluyoruz. Evet, 1 2 3 bakın. Aynı hiza. Şimdi tekrar sola doğru işlemeye devam ediyoruz. Gelelim yine aynı şekilde. Evet, bakın işlememi yaparak ilerledim. Şimdi burada da 1 2 3 tane V çalışması yaparak işlememi tamamlamış oluyorum. Bakın. Artık işleme çalışmamız bitti. Evet, bunu da düğümleyelim. Evet. Bakın ne kadar güzel oldu. Şimdi arkadaşlar diğer tarafı da aynı şekilde işleyelim. Sonra ben şu kameramı bir güzel ayarlayayım. Şunun son halini bir görelim. Sonra 0,3 ay dedik ama ölçüleri vereceğim. En boy ölçüsü ve bir yaş. Şöyle bir yaşla yan yana getirelim. Bakın. Hatta şöyle yapalım. Bir yaş ölçülerini de vereceğim. Kaç ilmek başladım. Kaç artırma yaptım. Bunların hepsini anlattıktan sonra yine işleme ile ilgili de kaçlı V çalışması üzerine işlemeyi kurdum. Onların bilgisini de vereceğim. Ondan sonra size veda edeceğim. Şimdi diğer tarafları da işleyip geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın mini minnacık şöyle yeni doğana uygun 0-3 ay arası giyilebilecek büyüklükte bir yelek çalışmış olduk. Şimdi ölçülerini de vereyim size. Şöyle yaka ucundan tuttuğumda uzunluğum 24 santim. Kol altından kol altına genişliğim 21 santim. Şu kol manşetlerimizin olduğu kısım 8 santim. Bir de şöyle arkadan yaka arka ortadan tuttuğumda ölçüm 23,5 santim büyüklüğünde. Şimdi videoya başlarken bir yaş ve yeni doğan ölçülerini size vereceğimi söylemiştim. Bakın şimdi bir yaşla yeni doğan arasındaki fark bu. Ne yaptık? Hemen anlatayım. Burada yakadan başlama sayımız arkadaşlar tam 80 ilmek. Roba araları yine ikişer tane. Önler 15, kol 10 ve arka 22 ilmek. Evet, toplamda 80 ilmek yapıyor. Şimdi 80 ilmekle beraber yine roba ayrımlarını söyleyeyim. İlk 7 ilmek ilik düğme ve yine bakın 4 diş haroşa örgü yaka çalışmasından sonra ilik çalışmamızı yapıyoruz ve artırıyoruz. Ben yelekte tam 18 artırma yaptım arkadaşlar. Bunu 20'ye kadar uzatabilirsiniz. Hemen bunda da ölçü vereyim. 18 artırma yaptıktan sonra yine roba ayrımlarının ilmeklerinin birini kola, birini ön bedene, şu arkada da yine aynı şekilde birini arka bedene, diğerini kola vererek ördüm ve bitirdim. Şimdi ölçüleri vereyim. Yine aynı şekilde. Bir yaş olarak yine şu
omuz hizasındaki kısımdan ölçtüğümde 35,5 santim uzunluğunda bir boy uzunluğum var. En olarak ölçtüğümde de yine 29,5 santim enim var. Kol manşetimin genişliği şöyle tuttuğumda tam 11,5 santim. Ve son olarak şu arka beden uzunluğunu hemen söyleyeyim. Şuradan tam arka ortadan ölçtüğümde de 33 santim. Kol altı birleştirmeden sonra arkadaşlar 17 santim düz örgü ördükten sonra 5 diş haroşa örgü etek bantı örerek örgümü tamamladım. Tamamında da bakın kol altından itibaren 20 santim örgümü örerek bitirmişim. Evet, sanırım faydalı bir anlatım oldu. Biraz uzun oldu. Şayet beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayan arkadaşlar, abonelikler ücretsizdir. Abone olarak bildirimleri açarsanız bundan sonra yayınlamış olduğum her bir videom size bildirim olarak gelir. Dolayısıyla hiçbir videomu kaçırmazsınız. Bir sonraki bölümde arkadaşlar bu görmüş olduğunuz yeleğin yine yeni doğan 0-3 aya kadar giyilebilecek olan büyüklüğünün hırkasını çalışacağım. Ve akabinde yine bir yaş hırkanın ölçülerini size vereceğim. Sonra patik ve bere ile beraber tam takımı tamamlayacağız. Evet, hırka videomda görüşebilmek dileğiyle. Sağlık, sıhhat, esenlikler diliyorum. Hoşça kalın.